Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bir bakacağız. Bugün bir değişiklik yapıp öncelikle bir paladyumla başlamak istiyorum. Paladyumu bir süredir analizlerden çıkartmıştım. Bunun nedenini soran arkadaşlar olmuş. Açıkçası videoların süresinin çok fazla uzamasını istemiyorum. Aynı zamanda paladyum yatırımcısı çok az sayıda var. Dolayısıyla videolar yeterince izlenmemeye başlıyor. Bu da YouTube için videonun beğenilmediği yönünde algoritmada bir algı oluşuyor ve videoları geriye atıyor. Bu nedenle paladyumu analizlerden çıkartmak durumunda kalmıştım. Fakat çok fazla talep gelince pazartesi ve cuma analizlerine paladyumu da eklemeye karar verdim. Bugün de ilk olarak paladyumun analiziyle başlayalım. Burada öncelikle şöyle geçmişe gidip destek bölgemizin öneminden bir bahsetmek istiyorum. Bakın 2011 yılında görülen tepe bölgesi son yaşanan bu büyük düşüşle birlikte destek olarak çalışmış durumda. Burada ilginç olan bakın bu direncin kırılıp 2011 direncinin 2018'de kırılarak şu 3000 dolar hareketinin burada aşırı bir hareket olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sonrasında çok sert satışlar başlamıştı. Bakın ilk olarak buradaki satışlar 1766'dan bir destek bulup tepki vermişti. Minimum tepki sınırından tekrar satışa döndü. Sonrasında bakın bu kırılım sonrasında hiç tepki dahi veremedi paladyum. Burada 1329'lardan bir tepki geliyor mu dedik. Sınırda kalıp tekrar satışa döndü. Sonrasında bakın şurada bir gene dibimiz oluştu. 922'lerden gene bakın tepki sınırında kalıp satışa dönüyor ve nihayet 809'da oluşan dipten sonra bakın gelen bu alımlar artık yavaş yavaş piyasanın tepkiye girdiğini gösteren bir hareket takip ediyoruz. Burada da yalnız gene karşımıza 1253-1212 direnci çıkıyor. Burada aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum. Bakın RSI'daki hep negatif uyumsuzluklardan bahsetmiştik. Artık burada pozitif bir uyumsuzluk mevcut. Burada dolayısıyla ne demek istiyoruz? Fiyat yeni düşük seviyeler görürken RSI bu düşüşü desteklemiyor ve alıcıların güçlü olduğunu bize gösteriyor. Sonrasında gelen zaten güçlü alımlarla önemli de bir direncimizi şu an kırmış durumdayız. Şimdi burada öncelikle bir tepki sınırlarımızı belirleyelim. Minimum 1444-1329'a kadar olan yükselişler tepki sınırı olacaktır. Minimum tepki sınırı olacaktır. Maksimum ise 2000-1855'e kadar bu yükselişlerin devamı beklenir. Ancak 2000'in üstüne atamadığı takdirde bu yükselişler tepki olarak kalacaktır. Bu tabi orta uzun vadeli yatırımcılar için yaptığımız bir analiz. Bugünden yarına 2000 dolara gidecek gibi bir algı oluşmasın. Burada aynı zamanda bakın dip bölgede bir patern de oluşmaya başladı. Onu da şöyle kısaca gösterecek olursam bir çanak formasyonu şu an için mevcut. Yukarıda eğer 1253 kırılamaz ise burada bir fincan kulp formasyonuna dönüşebilir. Bakın bu hareket. Burada da olası geri çekilmelerde minimum aşağıda 1015-973'e kadar geri çekilmeler normal karşılanacak. Bunu da şöyle düşünmemiz lazım. Bakın geliyor fiyat dirençle karşılaşıyor. Buradan bir miktar satış aldıktan sonra direnci kıran alımlar 1015-973 bölgesinden başlıyor. Dolayısıyla bu direnç kırıldı. Tekrar bunun altına dönecek olursa burada panik olmaya gerek yok. 973 korunduğu sürece tekrar burada alıcıların devreye girmesi beklenir. 973 kırılacak olursa gene panik olmuyoruz. Çünkü bu sefer de şuradaki arz kadar talep şu an için gelmiş durumda. Dolayısıyla yatay bant hareketinin teyidini almış oluruz. RSI'daki güçlü duruşa da bakarsak bu bölgede kaldığımız sürece aşağıda 800 doların altına inmediğimiz sürece bir dip oluşumunu takip edeceğimizi düşünüyorum ve burada alımların güçlenerek minimum 2000'lere doğru önümüzdeki süreçte devam etme ihtimali var. Şimdi buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada bir patern oluşmaya başladı aslında. Bir bayrak formasyonu vardı. Bunun direnci şu an için kırılmış durumda. Fakat bakın bu trend çizgilerinin kırılması bizim için çok önemli olmamalı. Önemli olan şu dirençlerin geçiliyor olması. En son cuma günü yukarıda 1215'ten bir satış almışız. Şu an için bu bölge geçilirse ancak burada bir bayrak formasyonunun oluştuğunu söyleriz ve bunun da hedefi olarak şu direk yüksekliğini belirleyebiliriz. Kırıldığı yerden
baktığımızda ise 1298'lere doğru 1300'e doğru bir hareketin tetiklenme ihtimali var. Şartımız ne? 1215 bugün geçilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Eğer buradan satışlar gelecek olursa aşağıda 1600, 1168, 1160 destek bölgesi önemli olacak. Bu destek kırılacak olursa bir düzeltme sürecine girdiğimizi ve maksimum aşağıda 1120, 1106'ya kadar olan düşüşler bir düzeltme olarak görülür ve şu son yükselişin 1050'lerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık. Yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Bunun şartı 1106'nın altına inmemeli. Şurada da bakın kırılım öncesi gene bir dip oluşuyor. Bunu 1100'e kadar çekebiliriz. Burada önemli olan bakın hem uzun vadeliler için önemli seviyeler var hem kısa vadeliler için. Burada önemli olan sizin birincisi vadeniz ne? Önümüzdeki 2-3 sene bu pozisyonda beklemeyi göze alabiliyor musunuz? İkincisi maliyetiniz ne? Bu maliyete göre ve vadenize göre bu seviyeler herkes için farklılık gösterebilir. O nedenle ben mümkün olduğunca hem minimum stop hem maksimum stop seviyelerini paylaşmaya çalışıyorum. Risk algınıza göre bu seviyelerin hangisini kullanacağınız size kalmış. Şimdi buradan gümüşle devam edecek olursak, gümüşte Perşembe ve Cuma günü aslında belirsiz bir süreç yaşandı. Bakın buradaki mumlar yükseliş ve düşüşlerde alıcı ve satıcılarla karşılaşıp açıldığı seviyeye çok yakın bölgelerden kapanış aldı. Bu da dolayısıyla burada belirsiz bir süreci bize gösterdi. Ne yazık ki bu hafta açılış biraz gapli, düşük bir açılış oldu. Ancak zaten biz şunu en son konuşmuştuk. Yukarıda kırılan bir direncimiz var. 32.51, 31.80. Bu bölgeye kadar olan satışlar kırılan direncin destek olarak çalıştığı bir süreci bize gösterecek. 31.86 hareketler gördüğümüz takdirde burada artık hem düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleyeceğiz. Çünkü %61.8 de gene bu bölgeden geçiyor. Hem de kırılan direnç sonrasında oluşan tepenin bir fake hareket olma ihtimalini konuşmaya başlarız. Ancak 31.80 korunduğu sürece sorun yok. Burada yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak tabii bu uzun vadeli yatırımcılar için geçerli. Buradan daha düşük zaman dilimlerine döndüğümüz zaman bakın artık bir düzeltme süreci burada başladı. Hatırlarsanız bir omuz baş omuz formasyonundan da bahsetmiştik. Şu an için minimum düzeltme sınırına kadar ulaştı. 33.14, 32.96 bölgesinden destek bulmuş durumda. Fakat gelen alımlar zayıf kalıyor. Bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışa dönüyoruz. Dolayısıyla burada hem formasyon hedefi hem de şu son yükselişin bakın 30 dolardan başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı 32.18, 31.86'dan geçiyor. Bu bölgeye kadar olan satışlar son derece normal olacaktır. Burada da 31.86 karşımıza çıkıyor. 31.86 kırılmadığı sürece bir düzeltme yaptık, yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak maliyeti yüksek olanlar ve kısa vadeli olanlar aslında şu kırılımda stop olmaları sağlıklı olacaktır. Çünkü bu 31.80 düşüşü ne kadar sürecek ve sizin vadeniz dolduğunda o tekrar geri dönüş gelmiş olacak mı? Bunu önceden bilme şansımız yok. Gerçi burada bu riski almamak size kalmış. Dediğim gibi maliyetinize ve vadenize göre hesaplama yapmanız lazım. Kişiye göre değişen seviyelerdir bu stop seviyeleri. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak aslında ons altında bir düzeltmeye gidiyor mu sorusunu dahi soramıyoruz. Bakın düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için aşağıda 2653, 2624 desteğinin kırılması lazım. Hatta bunu 2600'e kadar güncelleyebiliriz. Çünkü bakın şu yükselişin başladığı dip bölgesi bizim için önemli olacak. 2600 altındaki kapanışlar minimum 2570-2546 düzeltme sınırıdır. Maksimum ise aşağıda 2483-2447 maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu tür geri çekilmeler dahi altında bir düzeltme olarak görülecektir ve yükselişin devamı beklenir. Ancak şu an için bunları konuşmak için çok erken. Bakın şu tepe bölgesinde altın güçlü durmaya devam ediyor. Yukarıda 2758 geçildiği takdirde tekrar burada yükselişlerin devamı beklenebilir. Burada altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimiz zaman hatırlarsanız aşağıda 2716-2711 düzeltme sınırımız olarak görmüştük. Bakın iki defa da bu bölgeden tepki almış durumda. Dolayısıyla düşük zaman dilimlerinde dahi daha henüz altının bir düzeltmeye gittiğini söyleyemiyoruz.
Burada 2711 kırılacak olursa 2698, 2692 bölgesi minimum düzeltme sınırımız, maksimum ise 2666, 2658'lere kadar düzeltme devam edebilir. 2658 üstünde kaldığımız sürece 2600'lerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak şu an için bakın tepede bir konsolidasyon süreci takip ediliyor. 2711 önümüzdeki günlerde çok önemli olacak. Şimdi buradan platine geçecek olursak, platinde de önemli gördüğümüz bir direnç bölgemiz vardı. 1020-1011. Bu bölgenin üstüne attık ve bakın burada Cuma günü bir satış almıştık. Tekrar bu kırılan direncin altına iniyordu fiyat. Fakat burada 995 kırılmadığı sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemeyeceğimizi söylemiştik. Tam da bu bölgeden bakın çok güçlü alıcılarla tekrar bu kırılan direncin üstüne atmış durumdayız. Bu gayet pozitif bir görünüm. Ancak bir önceki tepe geçilmediği sürece aşağıda 995 önemini korumaya devam edecek. 995 kırılacak olursa burada bir düzeltme sürecine gidildiğini ve maksimum 948-940'lara kadar bu geri çekilme düzeltme olarak görülecektir. Platinde altın ve gümüşteki o yükseliş sürecini henüz yaşamadığımızı uzun zamandır konuşuyoruz. Dolayısıyla bu tür geri çekilmeler platin için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Platinin düşük zaman dilimlerine dönüp baktığımızda burada 940'lardan başlayan bir yükseliş süreci takip ediyorduk. 1042'lerde bu yükseliş son bulup bakın minimum düzeltme sınırına kadar da düzeltmesini yapmış durumda. 1003,999 1000 dolar altına burada sarkmadığı sürece düzeltmesini yaptı, yükselişine devam ediyor deriz. Ancak bakın şurada artık bir sıkıntı gene oluşmaya başladı. Bu düşüş sürecinde yukarıda 1028, 1030 diyelim buna, 1030 direnci oluşmuştu ve bakın tekrar buradan bir satış alıyoruz. Direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla düzeltmenin bittiğini söylemek için şu direncin de kırılması takip edilebilir. 1030'ların üstüne yerleştiği takdirde düzeltmenin son bulduğu ve tekrar 1042'nin konuşulduğu şu bir önceki tepe bölgesini konuşacağımız bir süreç yaşanır. Burada gene bir çift tepe olma ihtimali var. Trade amaçlı işlemlerinizde gene bu çift tepe riskini mutlaka dikkat etmemiz lazım. 1042 kırılacak olursa da düzeltmeyi yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyeceğiz. Dolayısıyla yukarıda 1030 ve 1042 önemli direnç bölgelerimiz. Aşağıda ise düşük vadeli yatırımcılar, traderlar 1000 doları takip etmeliler. Evet, değerli metallerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.